Bu videoda Rus dil bilimci Zagorski'nin 1872 yılında Alska bölgesine yaptığı seyahatte Kürtler hakkında elde ettiği bilgileri konu alıyor. Araştırmada Alska Kürtlerinin iskanı, inançları, kullandıkları dil ve aşiret yapıları ele alınıyor. İsmaililer, Yunikiler, Hedkiler, Celaliler gibi aşiretlerin özellikleri, dilleri ve kültürel etkileri detaylı şekilde anlatılıyor. Ayrıca Zagorski'nin bu seyahatte Kürt Mele Yusuf Modveroğlu'nun yardımıyla hazırladığı bir Kürtçe sözlük ve dil bilgisi kitabına değiniliyor. Alska Kürtlerinin 1944 sürgünüyle sonuçlanan trajik tarihine de kısaca yer veriliyor. Ayrıca Kürt tarihi ve kültürüne dair yeni belgelerle zengin bir içerik sunuyor. Hazırsanız başlayalım. Rus dil bilimci Zagorski'nin seyahatinde Kürtler. Rus dil bilimci Zagorski'nin 1872 tarihli Alska seyahatinde Kürtlere yer veriliyor. Tarihçi Doktor İsmet Konak ve araştırmacı Nihat Öner'in yaptığı incelemede İsmaililer, Dünukiler ve Kırmançlara ilişkin önemli ayrıntılar göze çarpıyor. Rus dil bilimci Petrovich Zagorski'nin 1872 yılında Tiflis Gubernyası Alska uyezdi üzerine yaptığı seyahat, Kürtler üzerine dikkate değer bilgiler sunuyor. Zagorski, burada yaşayan Kürt aşiretlerinin iskanı, inancı ve kullandıkları dil konusunda önemli izlenimlerde bulunuyor. İsmaililer, Dünukiler, Hedkiler, Celaliler, Kurdikiler ve Kırmançlar yani Zazalar seyahate konu ediliyor. Doktor İsmet Konak ve araştırmacı Nihat Öner, Rusça belge üzerinde yaptıkları incelemenin içeriğini Mezopotamya Ajansı'yla paylaştı. Alska Kürtleri hangi koldan? Zagorski'nin seyahat notları, Rus Coğrafyacılar Cemiyeti Kafkasya birimine bağlı İzvestiya adlı dergide 1873 yılında yayımlanmıştı. Zagorski, yaptığı yolculukta Alska'da yaşayan Kürtleri tasnif ederken şu soruyu soruyor. Alska Kürtlerini acaba Kürt halkının hangi koluna dahil etmek gerek? Kurmanca lehçesinin konuşulduğu Doğu koluna mı yoksa bir dil bilimci için ilgi çekici olan Zazaca lehçesinin konuşulduğu Batı koluna mı? Kuşkusuz bu soru, bazı Kürdi dinamiklerin tarihte ne şekilde adlandırıldığına ilişkin yararlı bir veridir. Kürt Melle Yusuf Modveroğlu yardım ediyor. Zagorski bahsi geçen seyahati yaz mevsiminde yaptığı için Kürtlere ulaşmak oldukça zor oluyor. Zira Kürtler bu dönemde yaylalara göç etmiş. Rus dil bilimci, bunun üzerine Tiflis valisi Keri, Orlovski ve Alska uyezdi mülkeyi Nevtonov'u görüyor. Onlardan yardım alıyor. Ancak asıl destek Çolda köyünde yaşayan bir Kürt'ten geliyor. İsmail'e aşiretine mensup oldukça nüfuzlu bir Kürt olan Yusuf Modveroğlu seyahate eşlik ediyor. Söz ona gelmişken İsmail'e aşiretinin günümüzdeki en entelektüel simalarından biri olan araştırmacı ve Çirokbeş, yani hikaye anlatıcı Eyhan Erkmen'in kapısını çalıyoruz. Kökenlerinin Çolda köyüne dayandığını, İsmail'i, yani İsmaili aşiretinin Bozeri koluna mensup olduklarını ve büyük dedeleri Melle Üssü, yani Molla Yusuf'un 19. yüzyılın sonunda Kars'ın ilçesi Karatavuk köyüne göç ettiğini dile getiriyor. Bir süre sonra Yusuf'un çocuklarının Kars'ın Bigor ilçesi Dağpınar yani Bazarcı beldesine yerleştiğini belirten Erkmen, torunlarının şu an orada oturduklarını söylüyor. Alska'nın iki yerleşik aşireti, İsmaililer ve Cünikler, Alska Kürtlerinin daha çok Kura Nehri'nin yukarı bölümünde, Uravelka Nehri civarında ve Vardziya mağara kentine yakın bir yerde yaşadıklarını aktaran Zagorski, aşiretlere ilişkin şunları yazıyor. Alska Kürtleri temelde iki gruba ayrılıyor. İsmaililer ve Cünikiler, daha doğrusu Cunkan. Cunkan sözcüğü aslında Cunki kelimesinin çoğuludur. Uyezd'de başka Kürt aşiretleri de var. Örneğin Redki, Diyarturlu Anigelturi, Celali, Kurdiki aşiretleri gibi. Fakat bu Kürtler daha çok Erivan guberniyasından bu bölgeye kısa süreliğine çobanlık yapmak için geliyorlar. Dolayısıyla Uyezd'in daimi sakinleri kategorisinde değerlendirilemezler. Kürtçe Sözlük ve Dil Bilgisi kitabı hazırlandı. Dil bilimci Zagorski, daha sonra inanç ve dil konusunda Melle Yusuf'tan bilgi almaya devam ediyor. Buna göre Alska Kürtlerinin Hanefi olduklarını aktaran Zagorski, aşiretlerin konuştuğu dil ile ilgili şunları kaydediyor. İsmaililer ve Cünikilerin Kurmanca konuştukları konusunu tam olarak kesinleştirdik. İsmaililer bu lehçeyi Cünikilere oranla daha iyi muhafaza etmiştir. Oldukça dağınık bir bölgede yaşayan ve etrafı Türki oluşumlarla çevrili olan Cünikilerde bu lehçe çok daha az korunmuştur, günlük konuşma dili leksikolojik olarak Türkçenin etkisi altında kalmıştır. Molla Yusuf Modveroğlu'nun desteğiyle Kurmanca lehçesini esas alan küçük çaplı Kürtçe sözlük ve kısa bir dil bilgisi kitabı hazırladık. Bu sayede Lerşin, Kürtçe metinlerinde dahi bulamadığımız bazı dil bilgisi formlarına ulaştık.
Edindiğimiz kayıtlara göre Kurmanca lehçesini en ağır konuşan aşiret, Ağrı Dağı eteklerinde göçebe bir yaşam sürdüren Redkilerdir. Redkilerin konuştuğu dil, Farsça ve Türkçenin etkisinde çok az kalmıştır. Yine aldığımız bilgiye göre Rusya sınırları dahilinde Zazaca lehçesini konuşan herhangi bir Kürt olmadığı yönünde. Ahıska Kürtleri 1944 yılında sürgün edildi. Bir kısmı Osmanlı topraklarına göç eden, bir kısmı da Rusya sahasında kalan Ahıska Kürtleri açısından en hazin süreç 1944 yılında yaşandı. 14 Kasım 1944 yılında alınan karar gereği Sovyet yönetimi, Ahıska, Ahılkelek, Aspinza, Adigön ve Bogdanoga kentlerinde yaşayan Türk, Kürt ve hemşinlilerin büyük çoğunluğunu Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a sürgün etti. 86 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Bu Kürtler arasında İsmaililer de vardı. Bu konuda Ayhan Erkmen şu bilgiyi veriyor. Ahıska'da kalan İsmaililerin büyük kısmı, Stalin döneminde Kazakistan'ın Almatı şehrine bağlı Issık kasabasına sürgün edildi. Burada Karasey köyü civarında yaşıyorlar. Birkaç yıl önce köyün ileri gelen önemli isimlerinden biri Melle Rızgo'ydu. Kendisi aynı zamanda Melle Ali'nin torunudur. Yani Melle Yusuf'un Çolda'dan çıktıktan sonra köydeki mellelik görevini bıraktığı yeğeni Ali. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videonun sonuna seyahatin orijinal kaynağını ekleyeceğiz. Öncesinde Redkan kanalında katıl bölümüne katılarak üye olup bizlere desteklerini esirgemeyen Kemal Öner, Nurullah Kızılay, Yunus Gürkan Kıraç, Mustafa Adada, Ferhat Taş, Doğan Tendik, Osman Demir, Nurullah Karakuş, Ali Demir ve Muhammed Ensar Aydın'a çok teşekkür ederiz. Kıymetli izleyicilerimizden ricamız, sizler de katıl bölümünden kanala abone olarak bizlere desteklerinizi esirgemeyin. Az önce kendilerine teşekkür ettiğimiz 10 kişinin destekleri sayesinde yapay zeka programlarını satın alıp bu videoları yapıyoruz. Daha çok destek ile daha güzel çalışmalar yapabiliriz. Seyahatin orijinal kaynağı ekranda yazılıdır. İsteyenler bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşırlarsa onlara kaynağın elektronik baskısını da gönderebiliriz.